İşte geçmişi şanlı, tarihi çok eski dönemlere kadar uzanan Peygamberler şehri Şanlıurfa'dayız. ...1.892.310 kişilik toplam nüfusa sahip Şanlıurfa, Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Eyyubiye, Halfeti, Haliliye, Harran, Hilvan, Karaköprü, Siverek, Suruç ve Viranşehir ilçelerinden oluşuyor. Güneydoğu Anadolu'nun Hazreti İbrahim peygamberin ateşe atıldığı Balıklı Gölü, Harran Ovası, camileri ve binlerce yıllık tarihiyle gelenleri kendine hayran bırakan bu kutlu şehrini gelin beraber gezelim. Bu tarihi kente gidebilmek için iki seçeneğiniz var. Birincisi 14 saat sürecek 1263 kilometrelik karayolu, ikincisi ise 1 saat 45 dakikalık hava yolu yolculuğu. Tercih sizin. Tarihi yontma taş dönemine kadar uzanan Şanlıurfa'ya girdiğinizde modern bir şehirle karşılaşıyorsunuz. Şehrin merkezine ilerledikçe tarihin derinliklerine inmeye başlıyorsunuz. Tarihi evleri görüp çarşısındaki eski zamanlara ait mistik havayı soluyarak Balıklı Göl'e ulaştığınızda Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı noktada içimizde hissettiğimiz duyguları anlatmak imkansız. Urfa'daki ilk durağımız olan Balıklı Göl'deyiz. Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığında düştüğü yer olarak bilinen Balıklı Göl, kutsal balıkları ve çevresindeki tarihi eserlerle şehrin en çok dikkat çeken ve en çok ziyaret edilen yeridir. Bilindiği üzere Hazreti İbrahim, Nemrut tarafından Balıklı Göl'ün bulunduğu alanda yakılan ateşe atılmıştı. Bu sırada gerçekleşen mucizeyle ateş suya, odunlar da balığa dönüşmüştür. Halilurrahman Gölü olarak da bilinen Balıklı Göl, Şanlıurfa'ya gelen ziyaretçiler tarafından büyük saygı görür. Şanlıurfa Kalesi'nin M.Ö. 2000 yıllarında yapıldığı tahmin edilmektedir. Farklı zaman dilimlerinde, farklı medeniyetlerin elinde, tarihin kendisine verdiği görevi yerine getiren kale, Urfa'nın Osmanlı egemenliğine girdiği dönemde çeşitli onarımlardan geçmiştir. Kale üstünde bulunan iki taş sütunun, Hazreti İbrahim'in ateşe atılmasında mancınık olarak da kullanıldığı söylenir. Kaleden bu kutlu şehri seyretmek ayrı bir keyif. Selahaddin Eyyubi'nin yeğeni El-Melikül Eşref Muzafferüddin Musa tarafından 1212 yılında yaptırılan Halilurrahman Camii, Balıklı Göl'ün hemen yanında yer alır. Evliya Çelebi seyahatnamesinde bu camiden Halil Tekkesi olarak da bahsetmiştir.
Şanlıurfa'nın görülmesi gereken yerlerinden biri de Mevlid-i Halil Mağarası ve Camii'dir. Kentin güneyinde ve Urfa Kalesi'nin batısında yer alan mağara, Hazreti İbrahim'in doğduğu ve 7 yaşına kadar yaşadığı yer olarak biliniyor. Babil kralı Nemrut bir gece rüyasında tahtının yıkıldığını ve hükümdarlığının sona erdiğini görür. Kahinler bu rüyayı Kral Nemrut'a dinini ve tahtını yıkacak bir çocuğun doğacağı şeklinde yorumlarlar. Nemrut, o yıl doğacak olan bütün çocukların öldürülmesini emreder. Bu sırada hamile olan Hazreti İbrahim'in annesi Nuna, gizlice bu mağaraya sığınır ve doğum yapar. Hazreti İbrahim'in doğduğu mağaranın bitişiğinde yer alan Mevlid-i Halil Camii, Osmanlı döneminde 1523 yılında inşa edilmiştir. Bedesten, Sipahipazarı ve Bakırcılar Çarşısı, Şanlıurfa'nın geçmişten günümüze uzanan çarşıları. 15. yüzyıldan itibaren faaliyete geçen bu tarihi çarşılarda günümüzde de aynı hareketlilik söz konusu. Burada gezerken kendinizi yüzyıllar öncesinde bulacaksınız. Urfa seyahatinizden anı kalmasını istiyorsanız, Zeytinburnu'na geri dönmeden önce mutlaka bu çarşılardan kendinize ya da sevdiklerinize birer hediye alın. Peki, dünyanın en eski insan heykelinin Şanlıurfa Müzesi'nde olduğunu biliyor musunuz? 1995 yılında yapılan çalışmalarda bulunan insan heykeli yontusu, günümüzden 11 bin yıl önce yaşayan en eski Urfalılar tarafından yapılmıştır. Bu yontu artık Şanlıurfa Müzesi'nde ziyaretçilerini beklemektedir. Şehrin dışına çıkıyoruz. Burası Göbeklitepe. 12 bin yıl önce yapıldığı belirlenen dünyanın en eski tapınağıdır. Göbeklitepe adını bölgede bulunan taş yatır mezarlardan almaktadır. Burada bulunan yapılar mimarlık tarihinin başlangıcı kabul edilmiştir. Bölge son yıllarda ortaya çıkan tarihi eserlerle birlikte yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Harran, etimolojik yapısı itibariyle eski uygarlıklarda yolların kavuştuğu yer, kavşak anlamına geliyor. Sosyolojik ve tarihi olarak bakıldığında Harran, medeniyetlerin doğduğu ve buluştuğu kent olarak da adlandırılabilir. Harran'da neler yok ki? 2003 yılından beri yapılan kazı çalışmalarının neticesinde her geçen gün farklı tarihi devirlere ait eserlerin çıktığı Harran Höyüğü. Şehrin güneydoğusunda bulunan binlerce yıllık tarihiyle medeniyetlere savunma vazifesi üstlenen Harran Kalesi, Büyük İslam Komutanı Selahaddin Eyyubi'nin elini öptüğü ünlü mutasavvıf Hayati el-Harrani Türbesi, İslam'ın ilk dönemlerinde yapılan, İslam'ın ilk camilerinden olan Harran Ulu Camii, Şuayb Antik Şehri, Soğutamar Antik Şehri ve dünyanın ilk üniversitelerinden biri olan Harran Üniversitesi bu bölgeden ismini zikredebildiğimiz başlıca noktalar. Harran adeta medeniyetlerin başkenti. Şanlıurfa'ya geldiğinizde Harran'a yapacağınız yolculuk, size gerçekten çok büyük bir medeniyet üzerinde kurulu bir ülkede yaşadığımızı bir kez daha gösterecek.
Hazreti Eyüp peygamberin M.Ö. 2100 yılında Suriye'de Şam'la Ramla arasında Üst Diyarı denilen ülkenin Desniye köyünde dünyaya geldiği rivayet edilmekte. Cüzzam hastalığına tutulan Eyüp peygamber, eşi Rahime ile mağarada çile çekmeye devam ederek Allah'a ibadetten vazgeçmez. Bütün ızdıraplarına rağmen Allah'a asi olmaz. Sonunda Eyüp peygamber imtihanı kazanır. Allah tarafından belirtilen şifalı suyla yıkanarak iyileşir. Hanımıyla kendisine mal ve evlat ihsan edilerek daha sonra uzun müddet yaşar. Şanlıurfa merkezinde bulunan Hazreti Eyüp peygamberin çile çektiği mağara, Eyüp peygamber makamı olarak ziyaret edilmektedir. Kızlar Sarayı, kalkerli kayadan oluşan tepe üzerinde geniş bir alanı kaplamaktadır. Kayaların üzerinde Süryanilere ait kitabelere rastlanmaktadır. Bu kitabeler çeşitli biçimlerde yazılmışlardır. Kayalıkların güney kısmında beyaz kesme taşlardan yapılan sarayın kalıntıları halen bulunmaktadır. Bu alanın tam altında bir yeraltı çarşısı vardır. Bu çarşının kapısı ve havalandırma boruları halen sağlamlığını korumaktadır. Kalıntıların hemen kuzey kısmında mağaralar bulunmaktadır. Mağaraların iç kısmında kapılar ve pencereler özel bir sanat üslubuyla yapılmıştır. Mağaranın tam orta bölümünde 100 metrekarelik kaya mezarlıkları el değmemiş sanat eserleriyle dimdik ayakta durmaktadır. Rumkale, Birecik Ovası'nın ve Halfeti'nin kuzeyinde, Fırat Nehri'nin kıyı kesiminin doğusunda, Şanlıurfa yoluna bakan bir tepe üzerindedir ve Birecik'i kuzeyinden ve kuzeydoğusundan sınırlar. 20. yüzyılın başlarında bir kaza halindeydi ve kazanın merkezi de Halfeti kasabasıydı. Rumkale'de bugün gezilip görülebilecek eserlerin başlıcaları, kale harabeleri, Aziz Nerses Kilisesi harabeleri ve Barşalma Manastırı harabeleridir. Şanlıurfa'nın önemli ilçelerinden biri olan Halfeti de son dönemlerde sık ziyaret edilen yerlerden biri oldu. İlçe merkezinin Fırat sahili yeşil bir kıyı şeridi şeklindedir. Arazisinin büyük çoğunluğu Birecik Barajı suları altında kaldığından ilçenin yeni yerleşim alanı olarak Karaotlak bölgesi belirlendi. Dünyada nesli tükenmekte olan kelaynaklar, Türkiye'de sadece Urfa'nın Birecik ilçesinde yaşamaktadır. Fırat Nehri'nin kıyılarındaki kayalıklarda yaşamakta olan bu kuşlar, devlet tarafından koruma altına alınmış olup, bu kayalıklar sit alanı ilan edilmiştir. Bu bölge özellikle turistler tarafından sık sık ziyaret edilmektedir. Şanlıurfa, tarihi, doğal güzellikleri ve kültürüyle bizlere onca şey gösterdi gezimizde. Peki bu şehrin kendi içinden çıkardığı onca ünlü sima kimlerdir merak ediyor musunuz? Hemen birkaçını sayalım. Kazancı Bedih, Müslüm Gürses, İbrahim Tatlıses, ilk çırpıda isimlerini söyleyebileceklerimiz. Yemek kültürü oldukça zengin olan Şanlıurfa'da aklımıza gelen ilk lezzetler Urfa kebabı ve çiğ köfte. Fakat yöre mutfağı o kadar zengin ki say bitmez. Ayran çorbası, çağla aşı, isot çömleği, semsek, masluka, haşhaş kebabı, tike kebabı en bilindik yöresel lezzetlerdendir. Siz de bu yemeklerin en az birkaçının tadına bakmadan Urfa'dan ayrılmayın. Şanlıurfa'yı gezerken tarihte adeta yolculuk yaptık. Adını Eyüp peygamberden alan Eyyubiye, dünyanın ilk üniversitesinin kurulduğu bilim merkezi Harran, güçlü tarihiyle Haliliye, Akçakale, Birecik, Viranşehir ve Hilvan, Urfa'nın modern yüzü Karaköprü, Atatürk Barajı ve verimli topraklarıyla Bozova ve Ceylanpınar, Saklıcennet Halfeti, üzüm bağlarıyla Siverek ve İpek şehri Suruç.
Medeniyetlerin atası bu şehirden ayrılmak gerçekten zor. Zeytinburnu'na doğru yola koyulma vakti geldi. Bu şanlı şehirde yaşadıklarımız aklımızın bir köşesinde unutulmamak üzere kalacak.